Ya bilgi yapıyor. Hepinize iyi akşamlar, hoş geldiniz. Bu akşam Medya Vakfı'nda çok sevgili bir dostumuz Mark Wentworth'u ağırlıyoruz. Mark İngiltere'den geldi. Kendisiyle ben Dünya Regresyon Uzmanları Birliği'nden tanışıyorum ve daha sonrasında Mark Türkiye'ye geldi ve vakfımızda Atalar üzerine, dinamik tiyatro üzerine, aynı zamanda işte eteç enerjilerle çalışma üzerine pek çok workshoplar ve konferanslar da gerçekleştirmişti ve Türkiye'ye geldiği zamanlarda da sağ olsun geliyor ve burada bizi kırmayarak konferanslarımızda yer alıyor. Mark kendisini tanıtacaktır ama ben hepimiz adına tekrar Bilyay adına da Mark'a hoş geldin diyorum. Ve sizlere konferansta keyifli bir çalışma diliyorum. Bugün biraz tabii hava soğuk, kar yağıyor. Ekran başında da olan seyircilerimize de tekrar merhaba diyoruz. Onlar da evden izliyorlar. Güzel, keyifli bir çalışma olsun. Var söz. Switch. Is that working now? Biraz yakın. Okay. It's working? Okay. Yeah? Okay. Okay. Right, I'll step back here. So, first of all, good evening and welcome. Her şeyden önce iyi akşamlar ve hoş geldiniz. And welcome to this talk all about colour. And I've been working with colour for about 30 years now. And tell me how long? Yeah, okay. Renklerden bahsedeceğim. Renklerle çalışalı aşağı yukarı 30 yıl oldu. And colour, it's not the kind of thing you can go to your school careers guidance officer and say, I want to work with colour. It doesn't kind of happen like that. It kind of comes to you. And when I actually look back, colour has actually been with me right since childhood. Renklerle çalışmak şöyle bir şey değildir. Yani renkler çevremizde, hepimizin hayatında ve onlarla ilgili ne yapacağımızla ilgili değildir. Renkler zaten çocukluğumuzdan beri bizimle olan şeylerdir. And it's the first kind of memories I have of colour is in my grandmother's house and seeing kind of rainbows on her ceiling because there were some glass beads on the window ledge. Renklerle ilgili ilk hatırladığım şey büyükannemin evinde olan bir takım şeyler. Oradan gökkuşaklarını hatırlıyorum çünkü onun evinde belli yerlerde kırık cam parçaları vardı ve onların yansımasıyla bir gökkuşağı görüyordum. And the reason they were on there is because she was giving them to me to give to the little girl who lived next door. Ve o kırık cam parçalarını bana vermesinin sebebi de ben de yandaki komşunun küçük kızına onları vereyim diyeydi. After the kind of seeing the rainbows on the ceiling, being totally captivated by these colours, because it's like they were telling me stories, and I could they took me into another world. Needless to say, the little girl next door didn't get the beads. Ve o parçalarla çalışarak aslında duvara yansıyan gökkuşağının bütün ışıltısının bana bir hikaye anlattığını gördüm ve fark ettim. Yandaki komşu kızı onu çok fazla fark etmemişti ama ben onu fark ettim. I took them home and very carefully unstrung them, so they were just kind of single glass beads, and then we put them on the window ledge, waiting for the sun to come, to actually, excuse me, to see the rainbows. Ve oradaki küçük parçaların hepsini aldım ve camın kenarına koydum ve oradan yansımalarını gördüm. And colour is one of those things over the years that I've learned is basically colour is with us from the moment we're born until the day we die. Aslında renkler doğduğumuz andan öldüğümüz ana kadar bizim çevreleyen, bizim hayatımızda olan şeylerdir. You know, colour is always asking for a response. It's always creating an emotional effect on us. Aslında renkler bizim kendi hayatımızda duygusal bir takım tetiklenmeler yaratan, bazı şeyleri tetikleyen şeylerdir. Ve her zaman duygusal bir etkileri vardır.
And because it's always there, we never really question it. Ve doğduğumuz andan öldüğümüz ana kadar zaten orada oldukları için aslında çok da fazla onu sorgulamayız. Zaten orada olduğu için çok fazla fark etmeyebiliriz. Maybe the only time we do question it is if we redecorate, if we buy different clothes. That's the only time that we become really color conscious. Bir şeyi satın aldığımız zaman, bir şeyi yeni dekore ettiğimiz zaman bütün bunların farkına varırız, o renklerin farkına varırız. But color actually tells a story. It tells our story. Aslında renkler bize bir hikaye anlatır. Renkler bize bizim hikayemizi anlatırlar. You know, all the colors we surround ourselves with, there's a reason. Çevremizde tuttuğumuz ve bizi sarmalayan bütün renklerin bir sebebi vardır. You know, the worst thing you can do is tell me your likes and dislikes of color. Ve en kötü yapabileceğiniz şey sevdiğiniz renkler ve sevmediğiniz renkleri ayrıştırmaktır. Because you might as well give me your personal diary, your whole life story is there. Çünkü bütün hayat hikayeniz aslında o sevdiğiniz ve sevmediğiniz renklerde saklıdır. You know, kind of the colors you like, the colors that it's how you want to be seen by the world. Çünkü sevdiğiniz ve beğendiğiniz ve sarmalandığınız renkler aslında sizin hayata, dünyaya nasıl kendinizi nasıl tanımlayacağınızla ilgilidir. The colours you don't like tell me much more about where the energy is stuck, where life is not happening, etc. Ve sevmediğiniz renkler de aslında bana hangi enerjinin sizin içinde bloke olduğunu gösterir. And sometimes, you know, people are insistent about telling me their likes and dislikes of colour. Bazen insanlar bana geliyorlar ve hani bunlar benim favori renklerim ve sevmediğim renkler diye anlatıyorlar. And there was one such lady at a small dinner event. Ve çok küçük bir yemek toplantısında bir bayan vardı. And I was saying, well, you know, they said, what do you do? And I said, oh, I work with colour. And she was about to, she really desperately wanted to tell me her likes and dislikes of colour. Ve o yemek esnasında aslında sürekli olarak hani hangi renkleri sevip hangi renkleri sevmediğini belirtmeye çalıştı. And inevitably she did tell me, even though I said I don't want to know. Ben bilmek istemiyorum dememe rağmen ısrarla söyledi bana onları. And as soon as she said that, what I wanted to say to her is, do you know you're pregnant? Ve o anlattığı andan itibaren ona söylemek istediğim tek şey hamile olduğunu biliyor musun? But obviously when you're in a small dinner, and I had no idea if the man she was with was her husband, her boyfriend, her lover, whatever. So it's not exactly the thing you can announce in a small dinner. Ancak küçük bir yemek toplantısında bunu söyleyemedim çünkü yanındaki kişinin onun sevgilisi mi, eşi mi, erkek arkadaşım olduğunu bilmiyordum. Dolayısıyla orada açık vermedim. And about 3 weeks later, I did find out that she was pregnant. Ve 3 hafta sonra ortaya çıktı ki gerçekten hamileydi. And when I heard that, I thought, well, I knew that 3 weeks ago. Ve bunu duyduğum zaman düşündüm ki 3 hafta önce ben bunu zaten biliyordum. So if you believe that we're all born with a purpose, we constantly tell that purpose through the colours we surround ourselves with. Eğer hepimiz inanıyorsak ki bir amaçla bu dünyaya geldik ve bedenlendik, aslında bizi çevreleyen renklerin de bu amaca hizmet ettiğini düşünebiliriz. You know, colour constantly communicates. It's sometimes what we can't say this way, what we can't say verbally, we say through our choices of colour. Bazen kelimelerle ve sözlerle ifade edemediğimiz şeyleri üzerimizde taşıdığımız ve çevremizi sarmalayan renklerle ifade ederiz. It's a bit like, and colour, you know, think of all the different ways we use colour. Like when you get in your car and you switch your car on, you actually know it's working because all these coloured lights come on. Aslında arabaya bindiğiniz anda bile arabayı işletmeye başladığınız zaman aslında biliyoruz ki çünkü bütün o renkler ışıldamaya başlıyor. So even even if you're driving the car and you want to turn left, you want to turn right, we do that by colour. But okay, coloured light, but we still communicate that message.
Sağa veya sola dönmek istediğimiz zaman aslında bunu da renkler vasıtasıyla yapıyoruz. Renkler değil ama renklerin ışıltısı vasıtasıyla yapıyoruz. And in sales and marketing, 90% of our color, of our choice when we buy a product is based on color. Ve pazarlama tekniklerine baktığımız zaman bizim bir ürünü almamızdaki %90 etkinin renklerden olduğunu görüyoruz. So kind of, and it really lasts a long time. It really kind of, it can really sell a product and define a brand. Gerçekten renkler çok uzun zamandır varlardır ve bir ürünü satabilirler veya bir marka, yani bir ürünü marka haline getirebilirler. And to give you an example of that, well, in Western Europe, you know, it's soon coming up to Christmas, and we have Father Christmas, and he's always dressed in red and white. But actually, traditionally, pre-1918, he was actually green and white. Şimdi hani artık Christmas zamanı ve biliyoruz ki her şey hani kırmızı beyaz giyinmiş durumdalar. Ama 1918'lerde, 1920'lerde biliyoruz ki aslında o kırmızı ve yeşil giyiniyordu. And do you know the reason why he's now red and white? Şu anda neden onun kırmızı beyaz giyindiğini biliyor muyuz? It was a very successful Coca-Cola campaign. Çünkü o çok ciddi ve bir Coca-Cola pazarlamasıydı. They changed him from green and white to red and white. Onu yeşil beyazdan kırmızı beyaza döndürdüler. And that kind of has stuck thereafter. So it shows you the power of colour certainly in brands and in advertising. Ve bu da zaten bize tanıtımda ve pazarlamada ve ürünü marka haline getirmekte rengin etkisini gösteriyor. You kind of like different colours will affect moods. When you walk into a shop, if they want you to buy things and buy things quickly, the reason sale signs are always in red because it says act now, do it now, don't think about it, only think about it when you get home. Mesela bir dükkana girdiğiniz zaman sürekli yani çok alışveriş ettiğinizde oradaki işaretlerin kırmızı olduğunu görürsünüz. Çünkü o kırmızı size çabuk ol, yani çabuk hareket et mesajı verir. Yeah. Darker red wouldn't work. The darker red. Daha koyu renkteki kırmızı bu alanda işe yaramaz. Because it actually doesn't. Red, the bright red, is all about action. Do it now. Çünkü canlı olan kırmızı şu anda harekete geç, şimdi yap mesajı verir. And also, if you go into places like McDonald's, and you look at the menu board, they always have thin yellow piping around the menu. And there is a very good reason for that, because if you give people a list to choose from, and you highlight it with yellow, it speeds up their decision making. Mesela McDonald's'a gittiğiniz zaman, menüyü aldığınız zaman menünün çevresinin sarıyla çevrelendiğini görürsünüz. O sarı da insanların karar vermesini çabuklaştıran ve kararını etkileyen bir şeydir. So you can see sometimes we don't actually need to say, even though they don't actually, well, there's words on that, but colour actually communicates everything. Aslına bakarsanız burada da bir takım kelimeler görüyoruz tabii ama rengin kendisi zaten bir iletişim aracıdır. You kind of sometimes, Carl Jung, what he would do is when he would have clients, the first thing he would do is have them paint in as many colours as possible, because from the colours they used, he understood what prescription they needed or how they needed to be worked with. Carl Jung'a baktığınız zaman, ona danışanlar geldiği zaman ilk yaptığı şey aslında bir takım resimler çizdirmekti. Ve o danışanların kullandığı renklerden de aslında nerede durmaları gerekiyor ve ne yapmaları gerekiyor, nasıl kendilerini ifade etmeleri gerektiği ortaya çıkıyordu. Because he understood that colour was like the person, when the colours they used was like kind of the language of the soul. Çünkü Carl Jung'a göre
renk aslında ruhun bir yani ruhsallığın bir ortaya çıkışı ifadesi. Yeah, and from that language of the soul, he then knew how to work with the person. Because it's like they were writing, through the colours they were using, they were telling him exactly how to work with that person. Çünkü o danışanlar renkleri kullanarak aslında Kalyanga nasıl onlarla ne açıdan çalışabileceklerini, nasıl çalışabileceklerini gösteren bir lisan oluşturuyorlardı. And so, like I said, the colours we surround ourselves with tell our personal story. Ve bizi çevreleyen renklerde, bizim kullandığımız, çevremizde tuttuğumuz renklerde bizim kişisel hikayemizi gösterir. You know, if you look around your house and start with take the rainbow colours and look at all the colours that are present and the ones which are not. And so let's take something like red. So if you take the red spectrum, you've got bright red, right down to almost like reddish brown, right up to very, very pale pink. Do that with all the colours, so you've got the full spectrum of each colour, and then go around your house and look and mark all the colours that you have present. Ve evinize gittiğiniz zaman evde kullandığınız renklere bakılacak olursa her rengin birçok canlı versiyonu var. Bir de ondan sonra mesela kırmızıyı ele alırsak canlı kıpkırmızı bir versiyonu var. Bir de ondan sonra kahverengiye dönen bir versiyonu var. Eğer bütün renkleri ele alıp da evinizde kullandığınız renklere bu açılardan bakarsanız müthiş bir şey oluşur. And what you will notice is there's 2 or 3 colours that separate black and white, but what you will notice is there's 2 or 3 colours which are more predominant than any other, and there's maybe 1 or 2 which are minimal or absent totally. Ve buna bakarken beyaz ve siyahı ayırarak söylüyorum. Çok dominant olan bazı 2-3 renk vardır ve çok da az kullandığınız 2-3 renk vardır. And just ask yourself, how would you feel if the ones which are minimal or missing became the most present? Ve sadece kendinize sorun, minimumda kullandığınız renkler aslında maksimumda kullandığınız zaman ne gibi etkiler yaratırlar? And it's beyond about the aesthetic of whether it looks good in your house or not. Ve bu hani evinizde iyi görünmesiyle ve görsellikle ve estetikle ilgili olmamalı. It's what it will do is when you ask yourself, okay, what about if that colour became the most predominant colour? What it will do is it will give you an idea of why it's the least colour. What's the emotional response? En az kullandığınız rengi alıp da aslında bunu en çok kullanan hale, dominant hale getirdim diye kendi kendinize sorduğunuz zaman aslında gelecek olan cevap sizin nereye bakmanızı gösterecektir. So the colours we have around can lift our mood. Çevremizde olanlar aslında renkler bize oradan akan renklerdir. You know, like I said, they tell our story, and you'll understand why I keep saying they tell our story as we go on. Ve renkler bizim hikayemizi gösterirler ve söylerler. Bunu sürekli olarak tekrarlayacağım çünkü neden olduğunu göreceksiniz. So I'm going to keep going backwards and forwards to kind of like how it's used in the environment and how it's used in daily life to how we use it, what it tells us personally. So I'm going to go backwards and forwards. Ve sürekli olarak gidip geleceğim çünkü çevremizde kullandığımız renkler, hayatımızda kullandığımız renkler bizim kendi hayat hikayemizi nasıl ifade eder onu göstereceğim. You know, kind of when people think about colour, they very often just think of it from the visual perspective. But colour also affects smell and taste as well. İnsanlar renkten bahsettikleri zaman genelde görsellikten bahsederler ama aslında renklerin bir tadı ve bir kokusu vardır. You know, try it out. Find a magazine, a glossy magazine of a perfume or an aftershave that you don't know the smell of, and look at the advert. And from the colours in the advert, write down how you think the perfume smells, and then go smell it.
Mesela koku veya bir deodorant aldığınız zaman kokusunu bilmediğiniz, daha önceden tanımadığınız, onun tanıtımına bakın, onun reklamına bakın ve orada kullandıkları renklerden aslında onun hangi koku olduğunu fark edersiniz. And what you will find is about 82% of the time you will be quite accurate. 82%. %82 itibariyle de zaten doğru tahmin edersiniz. Because colour actually evokes smell as well. Çünkü renk zaten kokuyu tetikleyen bir şeydir. You know kind of how if I played you a piece of music or you smell a certain smell, food, it would take you in memory to a certain place or a certain time. Colour does that as well, but it's much more subtle. Mesela bir hikayeyi anlatırken veya yaşarken dinlediğiniz veya duyduğunuz bir müzik sizi aynen o hikayeye geri götürebilir. Renk de aynı şeyi yapar. You know, it kind of, and the colours we put around us are constantly like anchor points of different memories. Ve çevremizde kullandığımız, hayatımıza geçirdiğimiz renkler aslında çapaladığımız başka noktalardır, anılardır. So there is a very, there is an underlying reason, even though we think, oh yeah, well I painted my house these colours, or I put these colours in because I like them, they're in fashion, this is what I feel comfortable with. There is an underlying reason as to why you put them there. Aslında evimizde kullandığımız, evimizi dekore ederken kullandığımız renklerde hani bu moda oldu diye, bu çok revaçta diye kullandığımız renkler olabilir ama aslında hepsinin en altında onları kullanmamızla ilgili bir sebep vardır. Now, blind people also have an amazing sense of colour. Kör insanlarda müthiş bir renk duyarlılığı vardır. And they will tell you that each colour either has, it feels different, they can feel the difference between the colours, or they smell different, or they taste different. Kör insanlarla konuştuğumuz zaman renklerin onlardaki daha farklı tatları olduğunu, farklı kokuları olduğunu görürüz. The most common one is they will tell you they can feel the different colours. En fazla olarak da onlar aradaki yani renkler arasındaki farkı fark ettiklerini söylerler. And go with them to their wardrobe and actually hold and actually see them choose, and they'll say, well, I want to choose this with this. And if you say, why is it? And they'll say, well, because they feel right together. Mesela onların gardırobuna gittiğiniz zaman bu cekette bunu giymek istiyorum dedikleri zaman niye diye sorduğunuz zaman bununla bu daha iyi gidiyor diye söylerler. And it's because they're kind of feeling it's kind of because colour is a light, it's a frequency, it's an energy. Çünkü rengi takip ederek yaparlar. Çünkü renk de bir frekanstır ve bir enerjidir. So what I would do is try it. It's great fun to do with children. If you've got nothing, if they're really bored, say let's play a game, and just give them different coloured pieces of paper and say close your eyes, so it doesn't have to be any special material, and just close your eyes and give them pieces of coloured paper. And how do you feel when you're holding this piece of paper to when you hold this piece of paper? Mesela çocuklarla oynanabilecek en güzel oyunlardan bir tanesi gözlerini kapatmasını söylemeniz ve onlara değişik renklerde kağıt parçaları vermeniz. Onu tuttuğun zaman ne hissediyorsun, bunu tuttuğun zaman ne, gözleri kapalı tabii rengi görmeden yapıyorlar bunu. Bunu tuttuğun zaman ne hissediyorsun diye sormak. Yeah, and it's not about guessing the colour, it's more about how does it make you feel. Aslında bu rengi tahmin etmekle alakalı değil, yani çocuklardan beklediğiniz o rengin doğru olup olmamasını, onu tahmin değil, o rengin onu nasıl hissettirdiği. And you'll actually be surprised again about how accurate people are. Ve bunda ne kadar etkili olduğunu görürüz. I remember one lady, she had her eyes closed and she had something red, she was holding red. And she's like, I feel heat going up my arm, and then she threw it away, and she said, no, you're influencing my mind. Mesela bir keresinde şöyle bir şey oldu, kırmızı kağıdı tutarken birdenbire elinden sıcaklık kolundan omzuna doğru yürümeye başladı ve birdenbire fırlattı onu, ben bunu tutmak istemiyorum diye. And I said, well, what colour do you think it is? And she said, it's red.
And so I said, well, look at it. And when she looked at it, it was red, and that's when she threw it across the room because she thought I was influencing her mind. But what she was doing is just feeling the colour. Ve ona hani hangi renk olduğunu tahmin ediyorsun diye gözleri kapalıyken sorduğumda kırmızı diye cevap verdi ve gözlerini açtığında onun kırmızı olduğunu gördü. The worst thing is when you actually, someone's holding a colour and you say, would you wear the colour? And the person says, absolutely not. And yet they're wearing the colour. They have? So you ask them, so I say, would you wear the colour? And the person says, absolutely not. And yet when you look, they're actually wearing the colour. Bazen insanlara sorduğumuz zaman hani bu rengi elinde tutun ve giyer misin, üzerinde taşır mısın diye hayır derler ama aslında gözlerini açıp da baktıkları zaman aynen o rengin üzerlerinde olduğunu görürüz. So it kind of, again, it tells you what kind of happens here and what happens sort of unconsciously with colour. Ve bu da bize zihinde ne olduğunu ve bilinçaltında ne olduğunu, yani renklerle ilgili nasıl bir etkileşim olduğunu gösteriyor. You kind of sometimes when you work with colour, is if you actually just start and just ask yourself, if you took the rainbow spectrum and you had to put it in order of preference, what would be first, what would be last? Ve gökkuşağını aldığınız zaman, ele aldığınız zaman, onu düşündüğünüz zaman en yukarıdaki, en çok istediğinizde en az ilgilendiğiniz renk hangisi olurdu? And then what would happen if the last one became the first one? Ve en az istemediğiniz, sevmediğiniz renk aslında en yukarıya gelse, en çok istediğiniz renk haline gelse, onu en çok istediğiniz renk halinde hayatınızda kullansanız ne olurdu? You know, kind of colour is one of these things, like I said, because we take it so much for granted. Sometimes when people say, what do you do? And I said, oh, I work with colour, they kind of go, oh, that's nice. They don't really understand kind of like the depth that it can go to. Genelde renklerin derinliğini insanlar anlamazlar. Ben düşündüğüm zaman, insanlar bana sorduğu zaman ne yapıyorsun diye, işte renklerle çalışıyorum dediğim zaman, ha, iyiymiş bu deyip geçerler. You know, kind of, it's like if you have a problem, the easiest thing, the easiest way to actually help understand that problem and start to bring in a solution is very, very simply give it a colour. Bir problemden bahsettiğimiz zaman, kendi hayatımızda bir sorun olarak bir şey tanımladığımız zaman bunu en basitinden çözümlemek ve sonuç getirmenin aslında en doğru ve net yöntemi ona bir renk vermektir. To say, if this problem, this person, this situation had a colour, what colour would it be? And Mesela, the very first colour that comes. O konu veya o durum veya o problemin bir rengi olsaydı hangi renk olurdu? And then think about, okay, if there was a colour that was going to help heal it, solve it, whatever your terminology, what colour would that be? Ve bu durumu gözden geçirdikten sonra bunu çözümlemek için, bunu sonuçlandırmak için bir renk olsaydı o hangi renk olurdu? And quite simply, breathe in the healing colour and breathe out the colour of the problem. Mesela iyileştirici, o problemi çözecek olan rengi içinize çekiyoruz ve dışarıya verdiğimizde o problemin kendi rengi. It sounds incredibly simple and sometimes people go kind of, yeah, right. Çok basit gibi gözüküyor ama insanlarda çok büyük etkileri oluyor. But you know, they're a little bit suspicious because it sounds so easy. And the thing of it is incredibly easy, but because it's so easy, we question it and make it difficult. Aslında çok basit gözüküyor ve uygulaması da çok kolay gözüküyor ama bu kadar kolay olduğu için de insanlar bunu sorgulamaya ve yargılamaya başlarlar. And I would love to actually, you know how when you go to the doctors and the doctor writes you a prescription for a medication and it says, I don't know, take 3 times a day after meals, and we take it religiously, we don't question it, we just know it's going to make us better. Mesela doktora gittiğiniz zaman doktor size bir reçete yazıyor. İşte şu ilacı günde 3 kere al diye söylüyor. Biz onu sorgulamayız ve yargılamayız. Çünkü onun, doktorun yazdığı şeyi bizi daha iyi hissettireceğini, daha iyiye götüreceğini biliriz. Now, if we could take colour in exactly the same way, you know, 3 times a day before meals, after meals, and we just know it's going to work, it would work wonders.
Bir renkleri ele aldığımız zaman da mesela yemeklerden önce, yemeklerden sonra günde 3 kere diye bunları kullanın dediğimiz zaman da renk muhteşem şeyler yaratır. So really, if you have whatever the problem, it doesn't have to. It can be a physical problem, it can be mental, emotional, whatever. Or if you want some more of something in your life or less of something, just give it a colour and start from that point. Ve hayatınızda başlamanız gereken nokta, eğer hayatınızda yolunda gitmeyen, problem olarak tanımladığınız, sorun olarak tanımladığınız bir şey varsa, bu fiziksel olabilir, zihinsel olabilir veya duygusal olabilir, ona bir renk verin. And the reason is, as soon as you give it a colour, what it does is it brings it from unconscious to consciousness. Ve ona bir renk verdiğiniz zaman bilinçaltından o problemin ne olduğuna dair bilince getirir. Because the unconscious, the collective unconscious, works in colour, image and symbol. Çünkü bilinçaltı sembollerle, renklerle ve imajlarla çalışır. It doesn't, obviously it communicates through dreams and but it doesn't have any other way to actually communicate. Tabii ki rüyalarla da çalışır ama daha fazla yani sembollerden, renklerden ve imajların dışında iletişim kuracağı bir şey yoktur bilinçaltının. So as soon as you actually ask that question, if this situation had a colour, what colour would it be? As soon as the colour comes, trust, it's like your soul, your unconscious is communicating with you. Ve bir problem olduğu zaman, bir durum olduğu zaman, sorduğun zaman ki bu durumun bir rengi olsa hangi renk olurdu diye, bilin ki onun gösterdiği renk sizin bilinçaltınızın zihninizle olan iletişimidir. And then ask that question, what colour is going to help it, change it, solve it, heal it, whatever. Again, trust that very same colour, trust the colour. Ve aynı şekilde de bunu iyileştirmek için, çözmek için, daha iyiye getirmek için hangi renge ihtiyacım var diye sorduğunuz zaman o gelen renge de aklınıza, zihninize gelen renge de güvenin. And then ask yourself, it's like as you breathe in the colour and breathe out the other colour, how do you feel? What's happening? Ve içinize o iyileştirici rengi aldığınız ve içinizden de o problem olarak tanımladığınız rengi çıkardığınız zaman bakın bakalım ne hissediyorsunuz, ne oluyor içinizde? Now, with colour, like I said, colour can affect different parts of the body. And let's say, for example, orange is, if you surround someone with orange, it actually starts making them crave sugar and sweet-tasting foods. Renkler bedenin farklı yerlerini etkileyebilirler. Mesela turuncu, orange can affect? Orange, yeah. Yeah, can affect what? Yes. Which parts? It makes us crave sugar and sweet-tasting foods. Mesela turuncu bizim daha fazla şeker ihtiyacımızı tetikleyebilir. You know, so it's not a good idea to have it in a kitchen or anywhere you know you're going to eat too much. Dolayısıyla da turuncuyu mutfaklarımıza çok fazla bulundurmamak gerekiyor ki daha fazla yemeyelim diye. You know, if you're one of these people who raids the fridge with a refrigerator in the middle of the night, a very simple solution is put a blue light bulb in your fridge, because when you open the fridge door, the food will look very unappealing. Mesela gecenin ortasında kalkıp da yemek yiyen insanlara baktığımız zaman buzdolabını açtıkları zaman daha az yemelerini sağlamak için orada bir mavi ışık bulundurmaları gerekiyor. Çünkü mavi ışık aslında yemeklerin daha az çekici gelmesini sağlıyor. Because blue and food really don't go together. Çünkü mavi ile yemek aslında çok da örtüşen şeyler değiller. And another example of that is if I showed you a dark green apple and a dark red apple, and I said to you, which one is the sweeter of the two, just purely based on the colour, you would know which one is sweeter. Ve ben mesela size iki tane elma versem, bir tanesi koyu kırmızı, bir tanesi koyu yeşil, hangisinin daha tatlı olduğunu rengi algılayarak görebilirsiniz, hissedebilirsiniz. I don't know whether you ever had them here in Turkey, but in England, for a while they tried to introduce red bananas. Burada oluyor mu bilmiyorum Türkiye'de ama İngiltere'de
kırmızı muzlar ortaya çıktı. Did you ever have them here? No. Okay. I mean, myself, no. Okay. They tried to. Gören var mı? They tried to introduce these small red bananas, but they just didn't work because O no one would kırmızı... buy them. Oh, sorry. Yeah, because literally no one would buy them because no one associated bananas with red. Kırmızı küçük muzlar ortaya çıkardılar ama kimse almadı onu çünkü hiç kimsenin algısında muzun kırmızıyla bir iletişimi yoktu. You know, we have almost like an internal color dictionary. Aslında içimizde bizim bir renk diksiyonerimiz, sözlüğümüz var. And as we go through life, we keep adding to that dictionary. Ve hayatımızda yol alırken, hayatımızı yaşarken de bu sözlüğe daha fazla renk ve iletişim katıyoruz. And then we not only have, first of all, we have our personal color dictionary, and then we have our cultural color dictionary. Önce bizim bir kişisel renk sözlüğümüz oluşuyor. Daha sonra da bir toplumsal, kültürel bir sözlüğümüz oluşuyor. You know, kind of like we associate in different cultures, they associate different colors with different things. Çünkü değişen şeylerde, kültürlerde de renklerin başka algılanımları söz konusu. So, for example, here and most of the kind of other parts of kind of the world, bride gets married, she gets married in white. Mesela burada da, Türkiye'de de olduğu gibi bir sürü kültürde aslında gelin evlenirken beyaz giyiniyor. But in the Far East, white is the colour that you wear to a funeral. Red is the colour you get red is the colour you get married in. Ama bazı kültürlerde de evlenirken kırmızı giyiliyor. Beyazı mesela yani ölürken veya yaş tutarken giyiyorlar, kullanıyorlar. So just think, how would everyone react if the bride turned up in bright scarlet red? Mesela düşünün, gelin birdenbire kıpkırmızı, pırıl pırıl bir kırmızıyla ortaya çıksa ne olurdu? What do you think the kind of response is that used in Turkey in wedding dresses? Red? Not really. But we have a night in Turkey that before you get married, you know, this is red. Yeah. Okay. Yes. Kına gecesine söyledim, yani evlenmeden önce kına gecesinde aslında biz de kırmızı giyiyoruz. Yeah. So different cultures have different kind of color associations. Sometimes you have to bypass those. Dolayısıyla farklı şeylerde, kültürlerde farklı renk algılamaları olabiliyor. So it's a bit like, for instance, in Denmark, there's a specific shade of blue that you cannot use if you're advertising a product for people over, 65, 70 years old. And the reason for that is because that specific shade of blue was used during the Second World War as wanted posters. Mesela Danimarka'da 65-70 yaş üstü insanlara bir şey satılacağı zaman kullanamayacağım bir mavi tonu var. Çünkü o 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmış olan bir mavi tonu. Dolayısıyla oradan gelen insanlar da onu kullanmıyorlar marketing yaparken. You know, kind of, and also what also happens is depending on advertising, depending on who they're aiming the product at, will depend on the shades and tones of colour. Ve bir şeyi de pazarlamaya, ürünü pazarlamaya ve sunmaya geldiği zaman da oradaki renklerin algılamasına dikkat ediyorlar. So if you're aiming a product at younger people, then you will use like spring colours, but you wouldn't use those colours if you're aiming at 45 plus. Eğer hedef kitleniz mesela genç insanlarsa bahar renklerini kullanıyoruz ama daha yaşı geçkin insanlar da aynı renkleri kullanmıyorlar. It's like colour actually. So if you believe that we all have a purpose, everyone has a purpose for being here, and the colours we choose, the colours we buy, the things we buy, and the colours we do, all help to support what we believe is our purpose. Eğer hepimiz inanıyorsak ki burada olmamıza, burada bedenlenmemize bir sebep var, hepimizin bir sebebi var. Kullandığımız, çevremizde tuttuğumuz, hayatımıza aldığımız renkler de bu sebebin, bu amacın bir parçası. So
So we buy certain things of certain colours because they reinforce how we want to be seen by society, but also because it reinforces our story. Çünkü kullandığımız ve hayatımıza kattığımız renkler aslında kendimizi ifade etmenin, kendi amacımızı ortaya koymanın ve bunu kuvvetlendirmenin bir parçası. A very simple thing, but to do with cars. If you drive a red car, you pay more for your car insurance than if you drive a different colour car. Mesela arabalarda da aynı şey geçerli. Kırmızı bir araba kullanıyorsanız daha fazla bir sigorta ödüyorsunuz. Diğer renkleri kullandığınızdan daha fazla bir sigorta ödüyorsunuz. And the red I'm talking about is Ferrari red. If your car is that kind of red, then you will pay up to 10% more for your car insurance because of the insurance company research which says there's more red cars involved in accidents than any other colour car. Mesela çok parlak bir kırmızı araba kullanıyorsanız %10 daha fazla bir sigorta ödüyorsunuz. Çünkü sigorta şirketlerinin yaptığı araştırmalara göre parlak kırmızı renkteki arabalar çok daha fazla kaza riski olan arabalar. And I think it's somewhere like Bolivia or Ecuador where there are no red cars because of that. Basically they've said no red cars, not dark red, but that kind of Ferrari red. Mesela o Ferrari rengi kırmızısı vardır ya, parlak parlak kırmızı. Bolivya'da veya Ekvador'da tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Ama orada mesela kırmızı araba kullanmak yasaktır tamamen. Bu sebepten dolayı. So all the time, all the colours we're having around us are starting to build up who we think we are. Dolayısıyla çevremizde tuttuğumuz ve hayatımıza kattığımız bütün renkler aslında ne olduğumuzu, kim olduğumuzu ifade eden renklerdir. And like I said, if we believe that we're all on this journey and there's a reason we're here and we've all got a purpose to do, the colours we bring in tell that story. Ve hayat hikayemizde bizim eğer inanıyorsak ki hepimiz burada bir amaç için varız ve bir sebep için varız, kullandığımız renklerde hayat hikayemizi ve hayat amacımızı ortaya koyar. And sometimes if we can't express it that way, we will tell the whole world about it by the colours we surround ourselves with. Ve çoğu zaman da eğer kelimelerle sözel olarak bunu ifade edemezsek, bu hayat amacımızı ve niye biz buradayız, kullandığımız renklerle ortaya koyarız zaten. And sometimes so much so that psychologically we will block out the ability to see or change the shade and tone of colour that we actually see. Ve bazen de psikolojik olarak kullandığımız renkleri değiştirerek başka yöne yönlenebiliriz. You know, kind of I was working with a lady and the reason she was saying is because she was looking for a partner. She was looking for a partner. That was the reason she came to the session. Bana bir danışan geldi çünkü bir işte partner arayışı içerisindeydi. You know, she said, I've been on all the workshops, I've got my vision board, I wake up every morning and say good morning to the empty space, imagining that he's there, but still nothing. Ve bana şunu söyledi, yani bir sürü zihinsel çalışma yaptım ve her sabah işte bir zihinsel olarak bir kurgu yaptım ve her sabah yanındaki boş alana baktım ve onun orada olduğunu düşünerek ama hala hiçbir şey olmadı. She said, I've tried everything. Her şeyi denedim. Hiçbir değişiklik yok. And I said to her, so what colour is having a partner? Exactly what I was talking to you about a minute ago. I asked her, what colour is having a partner? And she said, a very, a very light green, like spring green. Ve ona sordum, bir eşi olmanın, bir partner olmanın rengi olsaydı bu ne renk olurdu diye. O da bahar yeşili gibi, açık bir yeşili söyledi. And she said, and I said to her, what colour would be the colour of having, you know, the situation as you're in now? You know, no partner. Ve ondan sonra ona şunu sordum, yani eşsiz olmanın, hiç kimsenin hayatında olmamanın bir rengi olsaydı bu ne renk olurdu? And she said dark green, a bit like that leaf green.
Ve o da koyu yeşil dedi. And she said that would be the colour. And I said, how would you feel with that colour? And she said, it would just make me feel lonely, it would make me feel really sad, and just constantly remind me that I'm on my own. Ve bu koyu yeşil düşündüğün zaman ne hissedersin diye sorduğumda yalnız hissediyorum, sadece tek başıma olduğumu hissediyorum dedi. And yet, when I looked around her house, the dark green was everywhere. Ve onun evine baktığımda da bu koyu yeşil, yani onu yalnız ve işte çaresiz hissettiren yeşilin evin bütün her tarafında olduğunu fark ettim. And I said to her, so what do you think about this green? Pointing at the dark green. Ve bu hani bir şey gösterdiğim ve bu koyu yeşilden ne hissediyorsun diye sorduğumda, and she said, I love that spring green. She said, that's the green that I told you about. That's the green I'm talking about, is about having a partner. She said, that's why, that's the colour I associate. The dark one. No, but she didn't see the dark green. She saw it as spring green. O baktığı zaman koyu yeşile bile baksa aslında koyu yeşili koyu olarak görmediği için işte benim bir hayat eşim, arkadaşım olsaydı bu renk olurdu diye söyledi. So as far as she was concerned, when she was looking at the dark green, she was seeing it as spring green. Dolayısıyla koyu yeşile baktığı zaman aslında bahar yeşili, açık yeşil olarak görüyordu onu. You know, sometimes I do check and I was thinking, is it dark green, is it spring green? And I was really sort of like looking at it very carefully just to check I wasn't getting it wrong, but it was like, no, it's definitely dark green. Bazen bakıyorum renklere, özenli bir şekilde bakıyorum. Hani gerçekten açık yeşil mi, koyu yeşil mi diye. Ama bu sefer bu olayda gerçekten baktım ve aslında gördüğü şeyin, yani baktığı rengin koyu yeşil olduğunu fark ettim. And sometimes we block out the ability to see a colour because of what we associate with it. Bazen baktığımız rengin gerçekten hangi renk olduğunu bloke ederiz. Çünkü onun bizde yansımasını bloke eden şeyler olduğu için. And colour is always innocent. Colour is the innocent party. It's what we associate with it that makes it the problem. Aslında buradaki en masum şey renktir. Çünkü renge bağlaştırdığımız, renkle özdeşleştirdiğimiz şey problemi yaratır. So dark green, great colour, but because of what she was associating it with, it was not a good colour for her. Mesela koyu yeşil aslında güzel bir renk olabilir ama o bayanın koyu yeşilin neyle özdeşleştirdiği, neyle bağlantısını kurduğu, neyi onda tetiklediği o rengin ona uyumsuz olduğunu gösterir. Like I said to you, remember when I said that you can smell something or you can hear a piece of music and it will take you somewhere? And I said colour also does the same thing, but on a much more subtle level. Mesela bir şey duyduğunuz zaman, bir şey kokladığınız zaman, bir müzik dinlediğiniz zaman onun sizi bir anıya götürdüğünü biraz önce bahsetmiştim. Renk de aynı şey yapar. So, and it was exactly the same for her with this dark green. It was exactly the same for her in the story. So I said, okay, when you think about dark green, I know you associate it with not having a partner, but what else do you associate it with? Mesela aynı şey o kişide biraz önce bahsettiğim bayanda da olmuştu. Koyu yeşili düşündüğün zaman bunu neyle bağlaştırıyorsun diye sorduğun zaman tamam evet. Koyu yeşil onun için bir hayat eşinin, bir partnerinin olmamasıydı ama bunun dışında neyi tetikliyor diye sorduğum zaman. Yeah, and she said, well, it just makes me feel very lonely, very sad. Just see where it takes you to. Anyway, long story short, is what she remembered is when she was 17, she was engaged. Ve bu duygularına söz konusu olduğu zaman işte bu koyu yeşil beni aslında mutsuz hissettiriyor, üzgün hissettiriyor, yalnız hissettiriyor dediğim zaman ve oradan yola çıktığımız zaman bulduğumuz şey 17 yaşında aslında nişanlanmıştı. You know, kind of like she'd been seeing the boy for kind of 3-4 years. They'd been together, the families had met. Everyone was convinced they were going to get married, including her.
kendisi de dahil olmak üzere 2-3 sene o kişiyle beraberdi. Bütün ailede, kendisi de artık evleneceklerini düşünüyordu. And he got a job offer in Canada. This was based in England. He got a job offer in Canada, and it was during the 60s, and families didn't really separate. Families at that time in kind of society, families really stayed together. 60'larda oluyor bu. Aslında bu olay İngiltere'de geçiyor ama bu olayın olduğu yer Kanada'daydı. Ve o dönemlerde de aileler çok fazla birliktelerdi zaten. Yani ailelerde ayrışmışlık yoktu. Aileler hep bir arada kalıyorlardı. And he said, let's get married and let's go to Canada, start a new life. But she said, no, I don't want to do that because my family are too important. Ve adam demiş ki kadına hani Kanada'ya gidelim ve yeni bir hayat başlayalım, yeni bir hayata adım atalım. Ama kadın da demiş ki hayır ben bunu yapmak istemiyorum çünkü ailem burada. But for him it was such an important part of his career move that he couldn't turn it down. He couldn't refuse not. He couldn't say I'm not going. Ama adam için de o kariyerinde çok ciddi bir aşama olduğu için gidemiyorum dememişti. So on the night they split up and they separated, he was going off to Canada, she was staying at home. They were saying goodbye on the doorstep of her house, and right here was a green fir tree, pine tree. Ve ayrıldıkları gecede yani adam giderken ve kadın orada ayrıldıkları gecede tam kapının orada bir yeşil, koyu yeşil bir mobilya vardı. And so what she realised, there was a part of her still at 17, standing on that doorstep, waiting for him to come back down the path and said, I've realised I've made a big mistake, I'm coming back. Ve onun bir parçası da 17 yaşında kalan bir parçası vardı ki o 17 yaşındaki parça aslında onun hala o kişiyi bekliyor olduğunu ve hani geri gelip de ben bir hata yaptım, geri geldim demesini bekliyor olan bir parçası vardı. So she left part of her soul stuck in that time. Dolayısıyla da o 17 yaşında bir ruh parçasını orada bloke etmiş olarak bir kalmıştı o parça. She understood that relationships after that, why they hadn't totally worked out, is because that part of her was still there waiting for him to come back. Daha sonraki zamanlarda anladı ki bu çalışmalardan sonra neden işte istediği gibi bir partner bulamıyor ve ilişkiler zinciri kuramıyor. Çünkü 17 yaşındaki parçası orada bloke olmuş olarak kalmıştı. And over the days afterwards, after we worked, over the days afterwards, when we spoke, she said, I cannot believe how much dark green I have in my house. Ve biz çalışmaya devam ettiğimiz sürece de şunu söyledi bana, ne kadar koyu yeşil rengi evinde kullandığımın farkında bile değildim. And it's like her whole house was a constant reminder, almost like an anchor to say, it's your 17-year-old self, it's your 17-year-old self that is waiting, that's there. So she told the whole world that her 17-year-old self was there. Aslında 17 yaşındaki ondan ayrışmış parçası, o koyu yeşille özdeşleştirdiği parçasını koyu yeşili kullanarak kendini bir şekilde ifade ediyordu dış dünyaya. So it's another thing to actually look around the colours that you have in your house and say, what do they remind me of? Who do they remind me of? Dolayısıyla evinizde kullandığınız renklere bakıp hani bu renkler bana neyi hatırlatıyor, bu renkler bana ne hissettiriyor diye bakabilirsiniz. You know, it's a bit like women admit to this more than men, but it does happen for men as well. And you know when you go shopping, you buy an item of clothing and you think, yeah, this is great, I'm going to wear it, but it never quite happens. Kadınlarda daha fazla olmakla birlikte erkeklerde de oluyor. Mesela alışverişe çıkıyorsunuz, bir parça bir şey alıyorsunuz kıyafet ve ama harika ben bunu çok güzel giyineceğim diyorsunuz ama asla giymiyorsunuz. It's always sort of on the back. It's always in the back of the wardrobe, and every time you look at it, you think, yeah, I'm going to wear it, but it just never happens. Ve gardırobun köşesinde kalır o ve baktığınız her defasında da bunu mutlaka giyeceğim diye düşünürsünüz ama asla giymezsiniz. But from a colour perspective,
you know when you go to the movies and they show you the preview of forthcoming attractions, the colours that you have in your wardrobe that you haven't quite worn yet are the previews of what's waiting to happen. Mesela film izlemeye gittiğinizde biliyorsunuz böyle bir şekilde ön izlemeler gösteriyor. Yani daha sonra neler gelecek diye. Aslında gardırobunuzda olan ama kullanmadığınız renklerde sonradan olacakları gösteren ön bilgiler. So, and I'll give you an example of that. Do you remember, when was it, in the 90s, there was a musical group, an all-girl music group called the Spice Girls. Yani şeyini bilemiyorum, 1900'lerde dedi ama hani Spice Girls diye bir müzik grubu vardı. Yeah. Anyway, there was one of them who was called Ginger Spice. She was the first one to leave the group. Aha. Ve Ginger Spice denilen bir kız vardı ki o grubu ilk terk ederdi zaten. Now she said 6 months before she left, every time she would come back from shopping, she would always bring back a pastel item of clothing, pastel colour item of clothing back. And yet she said, this makes no sense to my personality, to my style, but it was one of those items that just went in the back of the wardrobe. Grubu terk etmeden 6 ay önce söylemeye başlamış ki ben her defasında alışverişe gittiğimde pastel renklerde bir takım elbiseler alıyordum ki bu benim ne kişiliğime ne de orada yani grup içerisindeki kişiliğime uymuyordu. Ama 6 ay önceden o pastel renkteki elbiseleri almaya başlamış. And then when she left the group, and she had a whole image changed, and all those pastel colours were her new style. Ve grubu terk ettiği zamanda o aldığı bütün pastel renkteki elbiseler onun yeni imajını yarattı. And she said, you know, kind of, I wish I understood what was going on, but it's like things are happening when we start choosing colours that we've never chosen before. It's like there's something happening unconsciously. Ve daha önce hiç kullanmadığımız renkleri kullanmaya veya seçmeye başladığımız zaman aslında bilinçaltından, bilinç dışından bazı seçimler yapmaya başladığımızı gösterir. Someone in your unconscious, your soul is stirring the pot. Aslında bilinç dışı alanınızda, yani bilinçaltı dediğimiz alanında bir çorba çevriliyor olur. You know, kind of for one, because I've always had this thing about wanting to make colour as almost like understandable and as accessible to everyone as possible. Some of the things I used to do in the past is I used to do kind of breakfast television and celebrity gossip. Renklerle çalışmaya başladığım anda aslında televizyondaki bu dedikodu programlarını ön plana çıkardım. Yeah, and it was mainly, it was about if celebrity couples had separated or split up. My bit was to look at the colours that they'd both been wearing about 3 or 4 months before it had happened. So, because from that you can see who did it, why it was happening. So it was, you can see it all from the colours that are wearing. Onlar ayrılmadan önce 3-4 ay öncesine baktığınız zaman o kişilerin, yani eğer bir ayrılık söz konusuysa 4-5 ay öncesine baktığınız zaman hangi rengi giyiyorlar, neden giyiyorlar onu gördüğünüz zaman zaten neyin geleceğini de anlıyoruz. And also did a dating show. Ve bir de dating show, çöp çatanlık. It's a bit like kind of where couples we basically match people just purely based on the colour, on their colour choices. Ve o hani evlilik programları falan var ya, onlara baktığımız zaman da aslında insanların birbirlerini sadece ve sadece giyindikleri renklerden dolayı tercih ettiklerini görüyoruz. So like the person would say, okay, give them a choice of selection of the seven rainbow colours, and say, okay, if you had to describe yourself in 3 colours, which colours would you use? And then if you had to describe your partner in 3 colours, which colours would they be? And then match them based on that. Ve bu programlarda mesela kişiye sorduğunuz zaman kendini hangi renkle ifade etmek istersin? Yani gökkuşağı renklerinden. Veya eğer senin bir hayat arkadaşın, eşin olsa onu hangi renkle ifade etmek istersin diye sorduğumuzda o renkleri birleştirici oluyor. Yeah.
And it's amazing. Then we used to send them out on a blind date. Ve de bunu ortaya koyarak da onları bir kör Yeah. buluşmaya, randevuya Yeah. götürüyoruz. And then just watch what happens. Ve ondan sonra da ne olduğuna bakıyoruz. There's one couple which are still together. Which? Are still together. They got married. Bir tane çift var ki bu konuda bir araya geldiler, evlendiler ve hala evliler. So sometimes it depends, and the reason this is on there, moving on from this, is sometimes what we do is we get stuck in our heads, and colour is not about being colour is not left brain at all. Rengin algısı sol beyinde konuşulanmaz, yani sol beyinle alakası değildir ve çoğu zaman olan şeyde hayatımızda problem olarak tanımladığımız şeylerde biz aslında zihnimizde bloke ediyoruz. It's almost like kind of when you work with colour, when you bring colour into your life, it's like you need to look at it and play with it through the eyes of a child. Ve bir renge karar verdiğiniz ve o rengi hayatınıza katmaya karar verdiğiniz zaman aslında bir çocuk bakış açısıyla onu hayatınıza almamız gerekiyor. You know, it's the language of your imagination. Aslında yaratıcılığımızın, imajinasyonumuzun bir lisanı, bir dili bu. You know, the left brain would see this. Sol beyin bunu görür. But if we look at the same thing with the right brain, Ama sağ beyinle aynı resme baktığımız zaman we see this. bunu görürüz. We can see Color. potential and stories. Everything is there. Bütün potansiyel, bütün hikaye, her şey aslında orada var. It's just that with colour, we just have to use our imagination. Renklerle ilgili olarak biz yaratıcılığımızı kullanma durumundayız. And it's our imagination. So the imagination is like the soul. It's like the deepest part of yourself. Ve yaratıcılık dediğimiz zaman da, imajinasyon dediğimiz zaman da kendi bilincinizin en derin kısmından bahsediyoruz. Think this next one. Burada tebrikler, bu yeşildir yazıyor. Bu arada. So it's just that to actually kind of the reason I put these humorous ones there is because that's how you work. That's how I work with colour. I'm always encouraging people to play with colour. Bunları koymamın sebebi insanları ben zaten çalışmalar yaparken renklerle çalışmasını teşvik ediyorum. Ve renklerle oynamasına. You know, kind of and it's really kind of if you have when I said to you, okay, if you had a colour, give something a colour, and then if you want the healing aspect of it, give it another colour. Take it on one step further. It's like, okay, if this colour had a voice, how would it communicate? Mesela biraz önce bahsettiğim gibi bir problemin bir rengi olsaydı ve bunu iyileştirecek bir renk olsaydı, bunlar hangisi olurdu dedikten sonraki aşamada o rengin bir sesi olsa, o renk kendini ifade etse ne söylerdi, o ses ne söylerdi diye soruyor. Yeah. What would it say? Would it be male, female, young, old? Erkek mi olurdu, kadın mı olurdu, genç mi olurdu, daha yaşlı mı olurdu, kaç yaşında olurdu ve kendini nasıl ifade ederdi? And if it was a then what would it be? What kind of shape would it be? Is it a person, an animal, an object? And just let it take its own, let it have its own life. O rengin kendi şeklini almasına izin veriyorum. Dolayısıyla bir kadın mı olurdu, bir erkek mi olurdu, bir hayvan mı olurdu, ne şekilde olurdu ona bakıyorum. Because as soon as you do that, you're actually bringing it more out of consciousness. Çünkü bunu yaptığınız anda aslında bilinçaltındaki bütün kaynakları bilince getirmiş oluruz. And the more you can start playing with it. Ve de daha fazla bunlarla oynamaya başlarız. Let's see what's next. I should get what's on this. Yes. So, in Colour for Life or Colour Psychodynamics, which is the work that I do, we say that there's three principles. Benim renklerle çalışmamda, yani renklerle psikolojik olarak çalışmamda 3 tane prensibim var. And that is, everyone has a core self, which is whole and complete. Her kişinin tam ve bütün olduğu bir ana meselesi vardır.
And the second one, everyone belongs to a universal support system. Ve herkes de kendini çevreleyen evrensel bir bütüne aittir. And everyone is born with purpose. Ve herkes de bir amaçla doğar. So if we start with everyone has a core self. So it goes like that. Birinciyle başlamak istersek eğer, herkes tam ve bütün. So that core self is the part of you that is whole, complete, it wants nothing, it desires nothing, it is totally fulfilled within itself. Ana mesele dediğimiz şey, yani kişinin ana öz varlık enerjisi, zaten orada hiçbir şeye ihtiyacımız yok, hiçbir şeyi istemiyoruz, hiçbir şeyi beklentimiz yok. Çünkü o bizim zaten kendi varlığımızdaki bütünlük. And it's very much, and it exists in each and every one of us. Ve o da zaten hepimizin içinde var olan bir şey. You know, it's not just in one or two of us, it's in everyone. Bir iki kişi de yok mu? Hepimizde var. And that part is there, and in Jung's work, he talked about individuation. He talked about wholeness. Aslında bütünlükle alakalı, bireysellik ve bütünlükle alakalı. And that, from the colour perspective, that is that whole self, that core self. Bu ana öz demek, yani öz enerjinin tamamı demek. And each and every has a core self, and you can just ask yourself that very question: is if my core self had a colour, what colour would it be? Ve kendinize şunu sorabilirsiniz, benim kendi özüm, öz varlık enerjimin bir rengi olsa ne renk olurdu? And it can constantly change. It doesn't Arada necessarily stay the değişebilir, same. aynı kalması gerekmez. But as you evolve and as you grow within yourself, it can change as well. Ve kendi içinizde büyürken ve yolunuza devam ederken o da renk değiştirebilir. And that self is, just think, as it wants for nothing. It actually desires nothing, it wants nothing, it is totally fulfilled. O tamamen ve öz olarak zaten o kadar tam ve bütündür ki hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hiçbir şey istemez, hiçbir şey talep etmez. O zaten kendi bütünlüğünde tektir. And to me, the kind of like when we work working with colour is a constant unfolding of that self. Ve renklerle çalışırken de o öz enerjiyi açarız biz. We come to ancestors. So when I talk about a universal support system, that means we're always supported by all those who have gone before us. Ve evrensel destek sisteminden bahsettiğimiz zaman, bahsederken aslında söylemek istediğim bizden önce olan bütün atalar, bütün bizden önceki nesillerin destek sistemi. You know, kind of imagine that, just have the sense that somewhere back there, someone hoped for, prayed for someone exactly like you. Ve şunu düşünmemiz gerekiyor. Daha çok önceki nesillerde tamamen sizin gibi olan, sizin niteliklerinize sahip olan birisi için birisi dua etmişti, niyet etmişti, ummuştu. So it's like you are the conscious creation of their hopes and dreams. Dolayısıyla bunu niyet eden daha önceki nesillerin aslında siz bilinçli olarak tezahürü oluyorsunuz. And you know, like kind of plant food. If you grow flowers and plants, you kind of feed the plants. You buy this little liquid. Well, you can do that with colour. You can feed your ancestors. Mesela bitkileri beslediğimiz gibi hani su veriyoruz vesaire yapıyoruz ya, atalarımız da aynı şekilde renklerle besleyebiliriz. You know, and again, you kind of do exactly the same thing as what I've been saying before. It's like thinking, okay, if my ancestors needed a colour, what colour would it be? Ve aynı şeyi yapabiliriz. Eğer benim atalarımın bir rengi olsaydı, bu hangi renk olurdu? And maybe it's a different one for the maternal side and a different colour for the paternal side. Belki anne tarafından daha farklı bir renk gelebilir, baba tarafından daha farklı bir renk gelebilir. And breathe in that colour. Imagine it going down the roots. Ve o rengi içinize çekersiniz ve ayaklarınızın altından da köklendiğini, köklerinize kadar gittiğini düşünün. And then Hayal edersiniz. what colour comes back?
Ve oradan sonra hangi renk geliyor? And the colour that comes back is almost like, thank you very much, and here's another colour back to you. Ve o gelen yeni renkte aslında teşekkür ederim ve buradayım demek. And because colour is it's a frequency, it's an energy and a vibration, and your ancestors are exactly the same thing. Çünkü renk bir aslında vibrasyon, bir frekans, bir titreşim ve atalarımızda da aynı titreşim ve vibrasyon var. So think of it like this. Imagine that you're standing in a stadium of about 90,000 people, and you're standing in the very centre, and those 90,000 people are all chanting and calling your name with nothing more, wanting nothing more than your happiness, whatever that means to you. Mesela bir stadyumun tam ortasında olduğumuzu düşünün ve 90.000 kişi var o stadyumda ve o insanlar sadece ve sadece sizin isminizi telaffuz ederek sadece amaçları sizin mutluluğunuz olmakla beraber isminizi telaffuz ediyorlar. Then you get the sense, just having the sense of that, you get the idea of the support that you have behind you. Aslında sadece bunu hissederek bile arkanızda tuttuğunuz, arkanızda olan bütün desteği hissedebilirsiniz. And just by, just by giving them a colour, asking the colour, it's a language. Aslında onlara bir renk vermek, onların hangi renk olduğunu sormak, bu da başka bir iletişim lisanı. You may find that different members of the family or our ancestors need different colours at different times. Bazen ailenizde bildiğiniz insanların bazı farklı zamanlarda farklı renklere ihtiyacı olduğunu görürsünüz. Just always send them a colour and notice what colour comes back. Ve onlara o ihtiyacı olduğu renkleri gönderin ve bakın bakalım geriye hangi renk And geliyor. what I will tell you is the colour that comes back, watch what happens. Because all of a sudden you will start seeing it everywhere in daily life. It's just like a message. So what you will start, so let's say for instance you send orange and let's say the dark red comes back. What you will notice after that is everywhere you look you will just see dark red. Mesela turuncu bir enerji gönderdiniz ve geriye gelen koyu kırmızı mesela ve farkında olmadan göreceksiniz ki hayatınızın bir sürü yerinde koyu kırmızıyı görüyor olacaksınız. Aslında kullanıyor olmuş olduğunuzdan kaynaklı. It's a bit like, if you think about you're going to buy a specific type of car, and from that moment on, you just see that car everywhere. Mesela özel bir araba aldığınız zaman yani istediğiniz bir arabayı aldığınız zaman bir bakarsınız ki her yerde o arabayı görürsünüz, fark edersiniz. It's exactly the same thing. It's it's Jung's synchronicity. Ve Carl Jung'ın söylediği gibi de senkronizasyon açısından renkler de aynı şey. So everything is passed down from the generations. Ve bütün her şey nesillerden nesillere aktarılıyor. And if you send it way back to 6-7 generations, it has to come. There's a colour that comes back to you. It has to pass through 6 or 7 generations to get to you. So it heals all the ones on the way. 6-7 nesil geriye baktığınız zaman bir enerji gönderdiğiniz, bir renk gönderdiğiniz zaman oradan gelen bir renk vardır. Ve o rengin size gelmesinin sebebi ve gelebilmesinin sebebi de 6-7 jenerasyon nesil beklemiş olması, beklemek durumunda olması. And it's recognizing kind of like the support that is there, and orada arkamızdaki desteği hissediyor olmamız. That one, and everything that takes to actually create that, everything that's gone in the past. Geçmişte olan her şey bugünümüze yansıyor. Okay. So then we come to the one which is everyone is born with potential. Everyone is born with potential. Herkes bir potansiyelle doğuyor. And that is what Jung called individuation. Carl Jung'ın söylediği gibi bireysellik bu. And his definition of individuation is that everyone was born with a purpose, and the individuation and the reason we have that purpose is because we have something to offer and help humanity and mankind evolve
but it can only be done by us in that specific way. Karl bireysellik dediği şey aslında biz hepimiz bir amaçla doğuyoruz ve bu amacımız da insanlığa, insanoğluna bir katkıda bulunmak ve onun gelişimine bir katkıda bulunmak için bir amaç. So it's like no one else can do it like you. Dolayısıyla da bunu sadece ve sadece biz yapabiliyoruz. Hiç kimse o spesifik şekilde sizin gibi yapamaz, bizim gibi yapamıyor. It's totally unique to you in how you express it because the universe needs you to do it in order for mankind, humanity to move on in a specific way. İnsanoğlunun evrenselleşmesinde size o şekilde yapmanızı, evren o şekilde yapmanızı, nasıl yapıyorsanız o şekilde yapmanızı öngörüyor. Çünkü onu sadece siz yapabiliyorsunuz. And for a lot of the time is we're very much defined from the outside in, never from the inside out, or rarely from the inside out. Çoğu zaman biz her zaman dış referanslarla, dışarıdan gelen referanslarla hayatımıza giriyoruz. Çok az zamanda içimizdeki referansları dışarıya yansıtıyoruz. It's kind of like, you must be this, boys do this, girls do this, you should do this, you should do Mesela that. kızlar şöyle yapar, işte iyi kız, iyi kadın, iyi erkek vesaire diye toplumun yarattığı bir takım şeyler, dış referanslar. So in kind of color psychodynamics, what we do is like taking away everything that is not you. Renklerle çalışırken bizim yaptığımız şey size ait olmayan her şeyi ayrıştırmak, sizin dışında çıkarmak. Who are you? Gerçekten siz kimsiniz? It's as simple as, let's say, for instance, you can go on as, you can have as much therapy, you can have as many regression sessions, you can have as many kind of therapies, etc., etc. You can go on retreats, but if you were born to be an orange tree, you will never be a lemon tree. Mesela bir sürü terapiye gidebilirsiniz, regresyona gidebilirsiniz, bir sürü başka terapiler yapabilirsiniz. Ama sen bir portakal ağacı olarak doğduysan hiçbir zaman bir limon ağacı olamazsın. Yeah. So it's that same thing. It's like kind of like you were born to be like in this image of like the acorn. You're kind of like is the potential of the oak tree. Bu resimde gördüğünüz gibi asıl amacımız, doğma amacımız her neyse oradayız. And Değişemez. Jung suggested that color is the archetype of the archetype. Ve Karl söylediği bir şey var, renk arketipin arketipidir. So it's the absolute core of everything. It's Dolayısıyla the da renk foundation. tamamen her şeyin temelini oluşturur. So if in quantum physics, you know, kind of like everything is made up of light. Everything. Kuantum fiziğine göre her şey biliyorsunuz ışıktan, enerjiden oluşmuştur. You know, everything depending on its density and kind of mass and matter makes it the different shape. But basically, everything here is made up of condensed frozen light. Kuantum fiziğine göre her şey ışıktan oluşmuştur. Belirli oranlarda olmaları onların şeklini ve nasıl olduklarını belirleyebilir ama genel anlamda her şey ışıktan oluşmuştur. Yep. And so if everything is made up of frozen condensed light, I think a rainbow, it takes a special set of circumstances in order to see a rainbow. You need water, the rain and sunlight. Mesela eğer her şey bir ışıktan oluştuysa, kendi içinde sıkışmış bir ışıktan oluştuysa, mesela bir gökkuşağını düşünün. Güneş ve yağmurun birleşiminden o gökkuşağının nasıl tezahür ettiğini düşünün. We're made up of a high percentage of water and we're made up of frozen condensed light. Ve biz doğmuş ışıktan ve de çok yüksek derecede bir sudan, likitten oluşuyoruz. So therefore we have, when you work with colour, basically you're working with someone, you're working with yourself at a very kind of core, fundamental level. Dolayısıyla da aslında renklerle çalışırken gerçekten temel anlamda en temeldeki, en derindeki enerjiyle çalışıyoruz. So we all have kind of a colour blueprint.
which actually says, this is what your purpose is, this is what you're supposed to be doing in the world. Hepimizin bir mavi orijinal kopyası vardır. Bu da bizim için bu hayatta niye var olduğumuzu, hayat amacımızı belirleyen bir şeydir. Yeah, it's kind of like, it tells you, it shows you how you express yourself. Bu hayata, çevremize kendimizi nasıl ifade ettiğimizi gösterir. That's kind of like, I don't know if you remember the thing from Michelangelo, but when he was asked, how do you create such beautiful sculptures out of cold slabs of marble, he said, I see what's in this. I see the sculpture and take away everything that is not that. Michelangelo'ya baktığımız zaman böyle güzel bir heykeli nasıl yarattın diye sordukları zaman sadece heykele odaklanıyorum. Onun dışındaki her şeyi onun dışında bırakıyorum demiş. So color does exactly the same thing. It says the color kind of profile. It says I see who you are. And I'm going to help you take away everything that is not you. Renk de aynı şeyi yapıyor. Renkle çalışırken renk olarak kim olduğunu, nasıl olduğunu, ne olduğunu odaklanıp geri kalan her şeyi, dışındaki her şeyi de dışarıda bırakıyoruz. It's a bit like, you know, when you go to the supermarket or you buy anything and they scan it and it's got a barcode and it tells you exactly what it is. Sometimes it can tell you, like in fruit produce, it can tell you if it's organic, where it was grown, etc. Just by the barcode. Bir yere alışveriş yaptığın zaman barkoduna baktığın zaman oradaki renklerden aslında organik mi değil mi nedir diye anlaşılıyor zaten kullandıkları renklerden. So like at an energetic level, we have, if you want to put it like this, a kind of a color barcode. Aslında enerjetik olarak eğer böyle koymak isterseniz bizim hepimizin de kendi barkodları var. Yeah. Bu şekilde renkli. And it kind of says, excuse me, it kind of says, I can only do this. I can't do, this is what I'm born to do. This is my purpose. This is how I have to express it. Ve bu barkodda ben bu amaçla doğdum. Hayat amacım, yaşam amacım, bugünkü bedende olma amacım bu demek. So, an example of a barcode. Bu evet, A color barcode. barkod, renkli bir barkod örneği. Yeah. Everyone has their own makeup. And if we look at this one, actually it's from this way to this way. This, so you know I said it's like scanning a barcode. This is this. Eğer hepimizin bir barkod olduğunu varsayarsak, deminki örnek, o renkli örnekte Atatürk'e. Yeah, this is his color. Bu Atatürk'ün renk barkodu. You know, kind of, and from looking at this, you know, this is today was the first time I'd actually looked at it. To actually look Bugün at it. aslında ilk defa buna tam olarak bakıyorum. And it was kind of like, and it's really interesting because there's so much, I know it's probably not so well defined here, but there's so much violet in here, which is, which is this one, these ones. Çok fazla mor var. There's so much, and there's so much red in there. It's kind Ve kırmızı var. you know, if it wasn't a leader, it would be incredibly frustrated. Eğer bir lider olmasaydı çok mutlu olurdu. It would be, you know, the worst. It would be the worst kind of boss to have because it would be the person who has all this potential but is not being expressed. Eğer kendisi bir lider olmasaydı çok kötü bir patron olabilirdi. Çünkü o içerisinde bu liderlik burada taşıdığı şeylerin hepsi içinde kalırdı. So he's looking at this, even if he wasn't kind of like become president of and creator of Turkey, he would do something as big as that, but just somewhere else. Eğer Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmasaydı, dünyanın başka bir yerinde bir şekilde, bu şekilde büyük bir şey yapıyor olurdu. So it's like we all have one of these. Hepimizde de böyle barkodlar var. And kind of like we translate it from kind of we work from birth. Ve doğumumuzla birlikte getirdiğimiz And then barkodlar. when we understand that through kind of like colour psychodynamics, is we understand our barcode and we say, okay, how am I going to take this forward?
How am I going to manifest this in day-to-day Ve life? doğumumuzla getirdiğimiz barkodlara baktığımız zaman şunu da yapıyoruz aynı zamanda. Bunu daha öteye, daha ileriye nasıl götürebilirim? Bununla bu hayatta nasıl yürüyebilirim? Daha ileriye nasıl götürebilirim? So then you use all aspects of other kind of therapies, you can use coaching, because all what you're doing is you're helping the person to become who they were born to be. Ve bir sürü çeşit terapi yöntemi deneyebilirsiniz. Çünkü amaç buradaki danışanı aslında ne için doğduklarındaki öz enerjilerine getirmek. Onlar ne için var? So like in South America, in the tribes in the Amazon, when the woman becomes pregnant, her and the medicine woman will journey, make a kind of like shamanic journey, if you like, to the other world, and to ask the question to the incoming soul, why are you coming? Mesela Güney Amerika'da şamanik uygulamalar bazı kabilelerde kadın hamile kaldığında bir şamanik yolculuk yaparak bebeğe şunu soruyorlarmış. Neden geliyorsun bu dünyaya? And that, the message is translated, is transmitted in color, image and symbol. Not words, oh I'm coming here to do this. Ve bunun cevabı olarak da gelen mesaj hiçbir şekilde kelimelerle değil, sembollerle, imajlarla ve renklerle geliyor. And then just after the baby's born, about 3 or 4 days after the baby's born, they then paint on the solar plexus the symbols and the colours, and then they cover it with leaves, and then they leave it for 3 or 4 days. Bebek doğduktan 3-4 gün sonra da o gelen sembolleri ve o renklerle ilgili solar plexus dediğimiz bu yani göbek deliğinin 3-4 parmaklık arasındaki alana onu boyuyorlarmış ve yapraklarla kapatıyorlarmış ve 3-4 gün öyle kalıyormuş. And then after 3 or 4 days they'll take it off and it's completely gone. Ve onu çıkardıkları zaman da 3-4 gün sonra bir çıkartıyorlar ki hiçbir şey kalmamış. They believe that has then so it's like the seed has planted, the seed has germinated. Onların inanışına göre de bu aslında tohumun ekildiğini gösteriyor. Yeah. And the child is then raised, educated in whatever way, but based on that blueprint. Ama tabii ki çocuk bir şekilde eğitiliyor ve hayatına devam ediyor ama oradaki mavi orijinal kopyayla birlikte. And if in later life the person kind of goes out of balance or they become ill, they repaint the symbol. Eğer ilerleyen zamanlarda kişi hastalanırsa aynı sembolü aynı bölgeye yaparlarmış. And when the person dies, they will bury them with the symbol because it's like they're giving it back to the universe. Ve kişi öldüğü zaman da aynı o sembolle gömerlermiş çünkü o evrene bir geri dönüşüm. And I think kind of like in kind of anywhere in the world is like if we educated and we kind of work with children in that way, a whole different way of children being and feeling. Eğitimli insanlar dünyanın her yerinde çocuklarla böyle çalışsalar zaten bambaşka bir dünya yaratılmış olur. Obviously we can't do the same thing, but certainly to actually recognize each one as individual. It'd be a way of actually bringing out the best of each one. Herkesin içindeki en iyi ortaya koymak ve herkesin bu şekilde bireyselleşmesi her şeyi değiştirir. And then so the thing with color, it is a therapy, but it's also a continuous journey. Renkle ilgili olan şey aslında tabii ki bir terapik bir süreç ama aynı zamanda da devam eden bir süreç. You know, kind of the process, it's very much in alignment with Jung's individuation process. It's an ongoing journey. Sürekli devam eden bir yolculuk gibi. It's a kind of a lifelong journey. It's like your purpose is kind of like somewhere on the horizon. You can see it, you know where you're going towards, but it's like you never get there. Sanki bir amacınız var, amacınızın ne olduğunu biliyorsunuz ama oraya doğru ilerleyen bir yolculuk. And your mission becomes clearer. Ve renklerle çalıştıkta da misyonunuz daha netleşiyor. What I find is you just simply ask yourself, what color is my mission, what color is my purpose?
Ben kendimle çalışırken mesela benim misyonum hangi renk, benim amacım hangi renk diye soruyorum kendime. It's really, really as simple as that. Gerçekten bu kadar basit. And colour will never, ever let you down. Ve renk hiçbir zaman sizi şaşırtmaz. Try it. Just when you walk out of Deneyin. here, tomorrow, whenever you think of it, just notice which colour is kind of calling your attention. Sadece deneyin ve bugün veya yarın ne zaman kendinizi iyi hissediyorsanız ve uygun hissediyorsanız hangi renk sizin dikkatinizi çekiyor bir bakın. You know, kind of you'll walk out and you'll suddenly start seeing a colour saying, oh, hello, here I am. And it's in the most obvious places. It's in the most obvious places that all of a sudden you start seeing one particular colour. Ve göreceksiniz ki o dikkatinizi çeken renk de zaten ortada çok aşina, aleni bir şekilde ortada duracaktır. Yani bir yerlerde olan bir renk değildir o. Yes. So, thank you very much and just go out and have a look, play with colour. Teşekkür ederim. Dışarıya çıkın ve renklerle oynayın. And if there's any questions, Ve sorular varsa cevaplayalım. yes. Şimdi şöyle bir şey var. Mavi kopyadan bahsetmiştiniz. About blueprint. Yeah. The original blueprint. Bundan yaklaşık 4 gün önce 4 days ago, ayna meditasyonu yapıyordum. I was making a mirror meditation. Onu yaparken yanımda bir şey belirdi. I noticed a being Yeah. just next to me. Uh-huh. Rengi yoktu. No color. Saf su gibi, şeffaf ve saydam. It was like water, you know. Yeah. Yes. Yeah. Ve bana temas ettiğini hissettim o anda. I felt that that energy was getting in touch with me like senses. Yeah. Yeah. Bana temas ettiği zaman, yalnız benim rengim mesela mordur. Ama My color is purple. o günden itibaren mesela hiçbir renk bana hitap etmemeye başladı. And after that moment, none of the colors have anything appealing to me. Tamamen bir renkler bütün anlamını yitirdi ve bir All of the colors lost their senses, Yeah. meaning. yani o renksizlik istemeye başladım. Buna peki bir açıklamanız olabilir mi? Do you have any kind of explanation? Because I lost of the meaning of colors. Yeah. It's like colorless. Yep. Yeah. So suddenly there's a loss of colour. Yeah. Because if your experience kind of like was like light, I know you said it's like water, but that how you described, how I see it, is almost like all the colours. Yeah. Bu su ve hani şeffaf dediğiniz enerji var ya, aslında su gibi dediğiniz ve renksiz dediğiniz enerjinin içerisinde bütün renkler var. You know, kind of like that kind of water, if it was like water or something like that, that contains all colours. Eğer sadece su gibi düşündüyseniz zaten bütün renkleri içeriyor. Yeah. To me, it will stay with it. Don't worry about it. Bununla ilgili endişelenmeyin. It may mean that you will suddenly get your sense of colour back, but it will be much stronger. Renk duygunuzu, algınızı geri gelecektir ama çok daha kuvvetli ve güçlü bir şekilde gelecektir. And you'll see it in a different way. Daha farklı bir şekilde göreceksiniz. Yes. Stay with it. Orada kalın. Şimdi renk olarak mesela algıladığımız zaman insanlar mesela yöresel olarak renkler ayrı anlam ifade ediyor, kişiye göre değişiyor. According to the regions and to localizations, colors can mean different things. Yes. Yani evrensel bir dil, lisan gibi düşünürsek bunun bir öğreti olmasını gerekiyor. As a universal language, it should be a teaching tool. Yeah, absolutely. Because literally, if once you
once you go beyond the cultural colour associations, it is a universal language. Kültürel, yani sizin dediğiniz gibi bölgesel anlamdaki renklerin derinine indiğiniz zaman zaten o bir evrensel bir lisan haline geliyor. Kind of our work. Ama bunun öğretisi yok. Herkese But there's farklı no anlam teaching ifade about it ediyor. because all the people are Yeah. putting other meanings. Yes, exactly. Yes, that's why. Yani batini boyutta girdiğimiz zaman rengin zaten ki yani bazı şeye göre renk yok anlamında da tartışılıyor. Yani renk tamamen bizim genimizle kodlaşmış, yani kodlanmış olarak. It's coding in our genes. Color is coded in our Yani genes. o şekilde yani şunu düşünebilir miyiz? Yani mesela nasıl ki barkod bir şeyleri okuyor, doğru bir tespit yapıyorsa bizim bedenimizdeki kodlama da yeşili, sarıyı, maviyi okuyor ve algılıyor anlamına gelebilir mi? Can we think like the color barcodes, that we all have color barcodes and we all have a meaning for red and blue or yellow and everything? Yeah. Yes. As individuals. Yes, absolutely. Evet. Yes, and then it's exploring what do they mean to you, what each colour means to you. Ama bütün bu barkoddaki hissettiğiniz renklerin sizin için ne ifade ettiğini, size hangi anlamı taşıdığına bakmak lazım. Ama onda kişisel uzmanlık gerektiriyor o zaman yani. It means that personal. Yeah, we have to start with the personal to get rid of because sometimes we might have negative associations. Yani herkesin rengi aynı olabilir mi? Yani herkes mutluluk, possible birisi that kırmızıya everybody bakar has the mutlu same olabilir. Color? No. It's like Herkesin rengi aynı olamaz. it's a O bit zaman like Ama nasıl- kişisellikten başlayıp daha derine gitmek mümkün. Yani önce demin anlattığı şey var ya, kişiselden başlıyoruz, ondan sonra kültürel şeyler geliyor veya sizin dediğiniz gibi bölgesel şeyler geliyor. Ondan sonra zaten and also it's a bit like, you know, kind of everyone, let's say every human, every time the universe creates a new baby, it's more or less the same, but it's very unique. It's exactly mesela the same colour. evren her defasında bir bebek yarattığı zaman aslında hani aşağı yukarı aynı gibi gözüküyor ama aslında tek ve yani eşsiz. It's a bit of a, Her kişinin eşi yok, doğru. Aynen. Evet. Yani barkod sistemindeki gibi düşünürsek her ürünün zaten parmak As we izi de aynı. think about barcode systems that, Yeah. you know, print of the Yeah. Yani, nobody have the same thing. no, no. yani bu bir uzmanlık olursa yani kişiye göre mi değerlendirip renkleri kişiye göre mi uygulamak gerekiyor? Shall we say that we have to apply it to on a personal basis, individual basis? Yeah. Yes. Yeah, absolutely. Yes, and then because even down to the point of where, on a purely physiological level, we see colour differently. Fizyolojik olarak bile baktığımız zaman kendi içimize renkleri farklı gördüğümüzü fark ederiz. Even each Tabii eye, ki. even Kişisel anlamda. even each eye can see it Göz slightly differently bile farklı görüyor renkleri. because of all the, like, you know, the rods and cones, how we perceive the colour, they can be Nasıl slightly different. algıladığınız farklı olabiliyor. Dolayısıyla iki gözünüz arasında bile fark olabiliyor algılamada. Peki mesela şimdi kişiye göre renklerde eğilim gösterirsek yani bunu kime danışmamız gerekiyor? Böyle bir bilim dalı var mı? Is there any kind of teaching that we have to, you know, ask or Any- get advice Yeah? about color? Okay. So you. Yes, apart from kind of like the workshops and the courses that I do, but even when someone says, but more than that, what I would say is start with yourself. You know, because when someone says to me, "Oh, what does this colour mean?" Instead of answering, it's not that I don't want to answer them. I will always say, "What does it mean to you?" Mesela kendi yaptığım çalışmalar ve eğitimler ve workshopların dışında birisi veya siz kendiniz bir renkten bahsedersek hani hangi renk ne ifade ediyor, içimizde ne hissettiriyor ona bakmamız gerekiyor.
Şimdi hayır, şimdi mesela ben bugün diyelim mor giydim, yarın Let's say that I pembe wear giyerim, yarın purple today, and tomorrow I'll be wearing Yeah. pink. Yeah. yani burada ne anlamamız gerekiyor? So Yani renk what bize shall I understand about this changing of colors? Okay. Whatever? So then it's when I can say, it's like, what does it mean to you? What do those colours mean to you? What are they telling O about you? giydiğiniz, kullandığınız, hayatınıza aldığınız renklerin size ne ifade ettiği önemli. Because Mesela sorry. Yeah. bugün mor mu giydiniz? Mor sizin için ne anlama geliyor? yani bunu nereden bileceğiz? İçinize dönüp Because soracaksınız. if I say, let's say, if I give you my interpretation of those colours, it might not be your interpretation of the colours. Çünkü eğer Therefore, it takes it away from the person. Eğer bana sorsanız mesela mor neden, pembe neden, kırmızı neden diye o zaman benim algım devreye girmiş oluyor. Dolayısıyla bu algı da benim kendi algımda sizin için doğru olmayabiliyor. Tamam, demek ki bu bir çıkmaz o zaman. Yani So herkes there's renkte no bir way şeyler... out. There's what? No way out. No, there's not. But no, there is a way out, and it's always, what does it mean to me? Oradaki çıkar taraf bu renk benim için ne ifade ediyor? Hangi duyguyu, hangi düşünceyi, neyi ifade ediyor onu görmek. So it's like it's the same with dreams. It's no one should interpret your dreams, only the dreamer. Mesela rüyalar için de aynı şey geçerli. Hiç kimse rüyalarınızın şeyini yapmamalı, ne anlama geldiğini. Sadece rüyayı gören kişi ne ifade ediyor, nasıl hissediyor ona bakmalı. And it's the same with colour. It's only you should interpret your meaning of colour. Renkler için Rüya aynı bir şey. astral yolculuk gibi, yani Is astral it yolculuk like astral? gibi diyebiliriz yani. Is it like astrology? Yeah. No, you- not astrology. Astral what? Journey. No. Why? It can be. You Olabilir. believe me. You can use colour to do all kinds of things. Like in the ancient cultures, they used to use colour as a form of torture as well as a form of healing. Mesela rengi aslında her istediğinizi gerçekleştirmek için bir sürü başka anlamda kullanabilirsiniz, başka yollarla. Mesela eski zamanlarda, antik çağlarda renk aynı zamanda bir açıdan işkence aleti olarak kullanılıyor, bir açıdan da şifa aracı olarak kullanılabiliyor. İşte o İkisini de. mesela kabilelere göre, So ne bileyim, differs from devletlere tribe- göre, milletlere göre değişkenlik And from tribe gösteriyor. to tribe, from the nationality to nationality. Yeah. It's like there's some tribes in the Amazon, and they have no description of colour. Mesela Amazonlarda bir tane kabile var ki hiçbir şekilde renkle ilgili bir tanımları yok. So let's say you have a tomato, for example, they don't have tomatoes and red apples, but let's say they had a tomato and a red apple, they won't say this red tomato looks like this red apple, they will say this looks like this. They don't have a colour language. They don't have Mesela colour reference. onların arasında öyle bir kabile varmış ki hiçbir şekilde renkle ilgili bir lisanları yok. Dolayısıyla bir yeşil domatesle yeşil elmayı karşılaştırdıkları zaman hani kırmızı pardon, bu ona benziyor demiyorlar, bu onun gibi diyorlarmış. They have no colour language at all. İşte yani renk, yani bir yerde tamamen öğreti. Yani dünyevi olarak öğreti. At one point, color is teaching. Yes. Yes. Yani tamamen öğreti ama ruhumuzla yani batini boyutta ruhumuzla belki demin dediğim gibi barkodlama sistemi ki yani bugün mesela insanların aşırı kilo almasının genetiğin bozulmasından kaynaklanıyor. Çünkü Nowadays that people are gaining overweight, overweight. çünkü mesela doğadaki doğal olan her şeyin bir barkod numarası var ve bizim vücudumuz onu tanımlıyor. Has a barcode system, naturally elimination. Exactly. So our body is, referencing. So when you actually know what yours is, you're actually it's like resetting your GPS. GPS'i setleme gibi bir şey, renklerle çalışmak. And the destination is whatever your soul says. This is what I've got to do for humanity.
Ve burada bir de amaç, demin bahsettiği doğum amacı, yaşam amacı da buraya gelme sebebi. Ben Hayır, insanlık şimdi için ne şöyle, yapmaya geldim? şunu demeye çalışıyorum. Yani arkadaşımız renkler üzerinde çalıştı ve renkler üzerinde 2 saat yazdı. Bunun insanların üstünde faydası ne olabilir? İnsanlara ne anlatabilir? Effects on people by working with color. Wow. I mean, I can. Wow, that's a. It's. Well, like I mean, for example, that lady, the one I told you about, who couldn't see, who was looking for a partner, she found a partner afterwards. So it's quite. It can be life changing. Biraz önce bahsettiğim bayan hani eş bulamıyordu, ilişkisi yoktu diye bahsetti, örnek verdiği bayan. İlişkisi oldu, bir hayat eşi oldu. Dolayısıyla hayatı değiştiren bir sürü döngüye sebep olabilir, yarayabilir. O zaman niye böyle bir uzmanlık alanı yok? Yani bu bir doktorluğun bir branşı gibi kabul edebilirsek. If we can accept it as a branch of a, medicine. Yep. So why there is no branch? There is. Why? Seriously, there is. But like, there's a whole other area which is to do with light therapy, but that's more, let's say, suppressed because it challenges on a bigger scale without going into what is it? Side effects. Yeah, it challenges all the pharmaceuticals, but that's a whole other conversation. Bu başka bir konu ama aslında renklerle ilgili ciddi bir uzmanlık alanı var. Ve renklerle ilgili hayatı dönüştürücü bir sürü terapi yapılıyor. Ama birçok yani terapi bireysel olarak değil, yani biraz önce bahsettiği çalışmalar yapılıyor. Ama o kadar bastırılıyor ki çünkü aslında bunların bazı yan şeyleri de olabilir. Yani daha iyi olmak, daha şifalanmak gibi. Onun için bazı sistemler de bastırabiliyor. Başka bir soru varsa onu alalım. Yavaş yavaş artık. Artık da hasta onu dinlendirelim. Benim sorum bitmez yani. O yüzden değiştirelim. Monolog gibi olmasın, sadece siz soruyor gibi olmasın. Evet. Başka soru varsa onu alalım. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Oh yes. The last question. Okay. Evet, son soruyu alalım. Knowledge in a business field, Yep. and I was to say about it, one day advice In business. about colors, Yeah. how I should make it. Wow. Türkçe alayım ben o soruyu. Ya pardon, ya iş dünyasındaki yani bir gün yani iş yapmak için evet, renk uzmanlığını da kazanmak istiyorum. I want to become a renk color specialist in the business field, in the textile and construction. Yeah. Tekstilde ve iş dünyasında renk uzmanlığını nasıl uygulayabilirim diye soruyor. There's a whole. That's a whole different section. Bu bambaşka bir konu. Yeah. Certainly in colour in marketing, colour in business, colour to sell. İş dünyasındaki marketingdeki yani pazarlamadaki, satıştaki renklerin uygulanması tamamen bambaşka bir konu. And there are many different courses and such like to actually learn about that. The same. Evet, temel olarak aynı. Temel olarak aynı. Is it the same? No, they kind of different. They give them different meaning. They sort of mix it up a little bit. It's a seriously. I can give you references. We can exchange emails. I can give you because it's a completely different area. But I have some Yani context. bu konuyla ilgili bu tamamen bambaşka bir alan. Okay. Thank you very much. Thank you. Teşekkür ederiz. Thank you very much. Sağ olun. Çok teşekkürler.